Tony Wakayama, Trabzonspor'un son yıllarda yaptığı en başarılı transferlerden biri. Birçok kişi Wakayama için ucuz bütçeli Mbappe diyor. Oldukça mütevazi bir kişiliğe sahip olmasıyla da Trabzonsporlu taraftarların gönlünü fethetmiş durumda. Başarılı performansı, azimi, çalışkanlığı ve gözden uzak yaşantısı olan Wakayama'nın hayatı hakkında pek de bilgi yok. Daha önce forma giydiği ülkelerdeki gazeteciler de bu mütevazi starın hayatını pek de irdelememişler. Gelin eldeki kısıtlı bilgilerle de olsa Wakayama'nın hayatını inceleyelim. Tony Wakayama'nın hayatı hakkındaki bilgilere ulaşmanın çok da mümkün olmadığını söylemiştik. Elimizde hayatına dair bilgiler Kulüp dergisine vermiş olduğu röportajda mevcut. 1989 yılında Nijerya Lagos'ta dünyaya gelmiş. Çocukluğu maddi manevi anlamda nasıl geçti pek de bilemiyoruz. Ama bildiğimiz toplam 8 kardeş oldukları, 1998 yılında babasını kaybettiği ve küçükken futbol oynadığı sokaklarda oyun tarzını Ronaldinho'ya benzettikleri için ona Tonaldinho dendiği. Kardeşi de futbolcu olan Wakayama'nın futbola başlangıç hikayesi biraz karışık ve yorucu. Tony Wakayama hayatının futbolla kesiştiği yılları şöyle anlatıyor. İlk zamanlar sadece sokaklarda futbol oynuyordum. Sonra kardeşimin menajer olan arkadaşı beni gördü ve beğendi. Bunun üzerine bazı kulüpleri önermiş. Nijerya'da futbol akademisi olan bir antrenör beni görmek istemiş. Karşı karşıya geldiğimizde benim çok zayıf olduğumu, bu nedenle futbolcu olamayacağımı söyledi. Menajer arkadaşımız beni sahada görmesi için ısrar etti. Davet edildiğim antrenman maçında 10 numara pozisyonda oynadım ve antrenörü çok etkiledim. Bu şekilde girdiğim futbol akademisinde kaptanlığa kadar yükseldim. Bir süre sonra antrenörümle birlikte transferim için önce Danimarka, ardından da İsveç'e gittim. Ancak iki ülkede de anlaşma sağlanamadığı için Nijerya'ya geri döndüm. Bir süre sonra bu kez de İtalya'ya gittik. Bu ülkedeki çeşitli takımlara giden Nijeryalı oyuncular olmuştu. Burada İtalyan bir menajer bizimle ilgileniyordu. Roma takımında denemelere katıldım. Her şey iyi gidiyordu. Kulüp beni beğenmişti ve menajerimle görüşmek istiyorlardı. Ancak bu kez de antrenörüm ve İtalyan menajer arasında bir sorun ortaya çıktı. Her ikisi de menajerim olduğunu söyledi. Sonuç olarak transferim gerçekleşmedi. Başka takımlara transfer olabilmek için denemelere katıldım. Bu denemelerin birinde Marco Materazzi'nin babası beni izlemiş, beğenmiş ve kadroya katılmam için kulüp yetkililerine öneride bulunmuş. Sonra da benimle görüşerek 3 seçenek sundu. Bu seçenekler İtalya'da bir takıma teknik direktör olduğuna beni transfer etmesi ya da Yunanistan veya Romanya'da futbol oynamamdı. İtalya'da çok fazla zaman geçirdiğim için çok sıkılmıştım. Artık futbol oynamak istiyordum. Hatta ülkeme dönüp yine sokaklarda futbol oynamaya bile razıydım. Sonunda kararımı verdim ve kendisiyle birlikte Romanya'ya gittik. Burada bizi İtalyan asıllı bir menajer karşıladı. Cluj takımında denemelere çıktım ama hoca tarafından beğenilmedim. Ben de bunun sorun olmadığını, ülkeme dönmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine Cluj başkanından sürpriz bir telefon geldi ve bana "Hoca seni beğenmemiş olabilir ama ben seni kaçırmak istemiyorum. Bize imza at. Gerekirse 2. ligde yer alan bir takıma kiralık olarak gönderelim. Bir süre orada oynarsın" dedi. Bu teklifi kabul ettim ve 2. lig ekiplerinden Turda'ya transfer oldum. Bu takımda oynadığım 5 maçta 8 gol atmayı başardım. Sonra hocamız takımdan gönderildi. Bu gelişme sonrası devre arasına tekrar Cluj'a döndüm. Bu kez de başkan kulüpten ayrılıp başkentte bir takım almaya karar verdiğini açıkladı. Bu karardan sonra ben de yeni takımı Ploteisté'ye transfer oldum ama sakattım. Sakatlıktan döndükten sonra da oynama şansı bulamadım ve takımdan ayrılmak istedim. Çünkü kötü olduğumu söylemeye başlamışlardı. Kardeşim Malezya Ligi'nde oynuyordu ve beni oraya davet etti. Ancak para kazanmak yerine Avrupa'da kalmak istediğim için bu teklifi kabul etmedim. Bir süre bekledikten sonra Romanya'nın Concordia takımında antrenmanlara katıldım. Sonrasında bir hazırlık maçında takımın teknik direktörü beni beğenmediğini söylemiş. Ligin devre arasıydı ve ülkeme dönme hazırlığı yaparken Cluj'dan 4 aylık kontrat teklifi aldım ve kabul ettim. Bu şansı çok iyi kullandım. Sezon sonu olduğunda ülkenin bütün takımları bana talip olmuştu. Steaua Bükreş kulübünün bir yetkilisi benimle görüşme yaptı ancak teklif beklentimin çok altındaydı.
Bunun üzerine teklifi reddedip ülkeme geri döndüm. Ülkesinde döndükten sonra İsrail ekibi Hapoel Ra'anana'ya olan transferini ise şöyle anlatıyor. Ülkemde sırf futbol oynamak için amatör bir kulüple maça çıkmıştım. Bu maçı izlemeye İsrail'den bir ekip gelmişti. Bir oyuncuyu transfer etmeyi planlıyorlardı. Ancak beni izleyip çok beğenmişler. Sonrasında onlardan gelen teklifi kabul ettim. Hapoel Ra'anana'da çok iyi 2 sezon geçirdim. Sonrasında birçok takımdan transfer teklifi aldım. Teklifler arasında arkadaşımın forma giydiği Hapoel Berşeva'yı tercih ettim. Hapoel Ra'anana'da geçirdiği 2 sezonda 55 maçta 13 gol atan Vakayeme, 2015-2016 sezonunda Hapoel Berşeva'ya transfer oldu. Hapoel Berşeva'da 2015-2016 sezonunda 38 maçta 12 gol 3 asist, 2016-2017 sezonunda 48 maçta 17 gol 12 asist, 2017-2018 sezonunda ise 43 maçta 17 gol 11 asist yapmayı başardı. Kariyerinin en verimli, en iyi dönemlerini Hapoel Berşeva'da geçirdi. 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynayan Vakayeme burada dikkatleri çekmeyi başardı. Hapoel Berşeva'nın 41 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Hem de üst üste 3 kez. Vakayeme Hapoel Berşeva dönemini şöyle anlatıyor. Hapoel Berşeva'ya transfer olduğumda kulüp yaklaşık 41 yıldır şampiyonluk yaşayamamıştı. Orada geçirdiğim 3 yılda 3 lig, 2 süper kupa, 1 kupa şampiyonluğu ve çeşitli başarılar elde ettik. Son sezonunda birçok sakatlıkla boğuşmama ve bir süre dinlenmeme rağmen bu istatistiği elde ettim. Trabzonspor'a transferin nasıl gerçekleştiği sorusu üzerine ise şunları diyordu. Aslına bakarsanız ben önce Çin'den bir kulüple anlaşmıştım. İş imzaya kalmıştı. Hapoel Berşeva kulübü başkanı benim takımda kalmamı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçta oynamamı rica etti. Onun bu ricasını kıramadım ve Çin'e transferim gerçekleşmedi. Sonrasında Trabzonspor'dan teklif geldi. Hemen Onazi ile görüştüm ve teklifi düşünmeden kabul ettim diye bahsediyor. Türkiye'ye geldikten sonra lige adeta damga vurdu Vakayeme. Ekim ayına kadar pek de oynama fırsatı bulamadı. Bazen ilk 11 başladı, erken çıktı, bazen ikinci yarılarda girdi. Takıma alışma süreci biraz beklenenden yavaştı. Ünal Hoca ise Vakayeme'nin çok yetenekli olduğunu ve bu yeteneği takıma yavaş yavaş adapte edeceğini söylüyordu. Taraftarlar ise ilk 4-5 haftada neden alındığını pek de anlayamadı. Gitsin diyenler oldu, kalsın diyenler de. Öyle ya da böyle Ekim ayından sonra lige damga vurdu Vakayeme. Büyük maçlarda gösterdiği liderlik, yürüyerek adam geçmesi, çalım atmanın onun için çocuk oyuncağı olması. Taraftarın gönlüne girdi, takımını sırtladı adeta. Takım onun üzerine kuruldu. Zor maçların kilidini açtı. Takımda yaşanan karışıklıklar onu hiç etkilemedi mesela. Takım içi çeteleşmeler, karışıklıklar vardı. Takım bundan etkileniyor dedi bazı futbolcular. Ama ne olursa olsun onu etkilemedi. Hiçbir şey onu en sevdiği şey olan futboldan uzaklaştıramadı. Ben işimi yaparım, gerisine karışmam diyordu adeta oynadığı futbolla. Trabzonsporlular çok iyi yabancı futbolcular gördü. Ama ne olduysa birçoğu ya zamanla kendini saldı, takımı umursamadı, bahaneler sundu, kimi ilk fırsatta kaçtı. Ama Vakayeme her zaman kendi işini yapmayı başardı. İş ahlakı yüksek, çalışkan ve mütevazi. Trabzonspor'la özdeşleşmeyi, taraftarı kucaklamayı, şehre adapte olmayı başardı. İlk sezonunda 35 maçta 12 gol 12 asist yapmayı başardı. Yaşam felsefeni ne özetler sorusuna Vakayeme şöyle cevap vermiş. Evimden çıkacağım gün annem beni karşısına alıp bir konuşma yapmıştı. Bana nereye gidersen git insanlar seni sevecektir. Tek yapman gereken başına ne gelirse gelsin her şeyi olgunlukla karşılamandır. Kötü bir olay yaşasan da sakın üzülme. Demek ki bunun olması gerekiyormuş. Yolundan sapma demişti. Ben de hayatın tüm getirdiklerini kabulleniyorum. Röportaj sırasında çok hapşuruyor Vakayeme ve annesini arıyor. Annesini aradıktan sonra hapşuruğu kesiliyor. Bu bir tesadüf mü diye soruluyor ve şöyle cevap veriyor. Tesadüf değil. Ne zaman bu durumda olsam annemi ararım ve her şey normale döner. Benim için birinci sırada Tanrı, ikinci sırada annem gelir.
Başıma ne gelse onu aradığımda işlerin normale döneceğini bilirim. Kendisi her zaman bana doğru yolu göstermiştir diyor. 2019-2020 sezonu Trabzonspor'un kattığı başarılı oyuncular ile lige iddialı girmesini sağladı. Şampiyonluk kaçırdılar bu sezon. Takım iyiydi, kötüydü, hoca gitsin kalsın derken Trabzonspor şampiyonluktan oldu. Bu sezon da çok iyiydi Vakayeme. Toplamda 43 maçta 14 gol, 11 asist yapmayı başardı. Takımını zor maçlarda sırtladı, topu gerekirse tek başına ileri taşıdı, tehdit yarattı, takımına liderlik, önderlik etti. Kaçan şampiyonluk eminim ki en çok onu yaralamıştır. Çok yorulduğu, o çok terli haliyle, bitkin haliyle hala mücadele etmeye çalıştığı anlar hala aklımızda. Taraftarlarına bu kupayı armağan etmeyi çok istediğini ve taraftarlarıyla bağını çok da kuvvetlendirmek istediğini biliyoruz. Sana sonsuz başarılar, ucuz bütçeli Mbappe. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.